Bir karakter düşünün ki gerçek hayattan, gerçek bir katilden esinlenilmiş olmasına rağmen serinin hayranları tarafından insel deyip geçiştirilen bir karakter. Mitsuo Kubo. Mitsuo Kubo bir Persona 4 karakteri ki bana kalırsa Atlus'un sürekli suyunu sıktığı, sayısız remake'i ve yan oyunu çıkan, hatta hikayesinin yavan kalıp görsel estetiği sayesinde bu kadar sevildiğini düşündüğüm Persona 5'in değil, serinin en iyi oyunu olan Persona 4'ün karakteri. Persona 4 dendiğinde akıllara ilk o Adachi'nin mimleri ve arkasındaki felsefesi geliyor. Bruh. You're always sick, nigga. You crying like a bitch. Ancak hikayenin daha başında çıkan o balık gözlü, o rahatsız edici karakter Mitsuo Kubo gelmiyor. İnsel deyip geçiştiriliyor. Oysa ki Mitsuo Kubo sanıldığının aksine daha iyi yazılmış, arka planı daha geniş bir karakter. Bu videoda Mitsuo Kubo'yu hani şu Türkiye'de sıkça duyduğumuz insel kalıbının çok daha ötesinde bir yere koyacağız. Yani onu sosyal izolasyonun, içsel boşluğun ve biraz da medyanın yarattığı trajik bir figür olarak anlamaya çalışacağız. Mitsuo'yu anlamak için önce Carl Jung'un teorilerine ve oyunun bu teorileri nasıl işlediğine bakmalıyız. Persona, toplumu uyum sağlamak için taktığımız o sosyal maskeyken, gölge yani shadow kavramı da kendimizde kabul etmek istemediğimiz, bastırdığımız o karanlık ve istenmeyen tarafımız. Persona serisinde bir karakterin güç kazanması için, iyi tarafa geçmesi için ya da kendini adalete teslim etmesi için gölgesiyle yüzleşmesi ve ona sen bensin, I am thou art I demesi gerekiyor. Onu kabul etmesi gerekiyor. I am a shadow. The true self. Nuh-uh. Fuck you mean nuh-uh? Ancak Mitsuo'nun durumunda işler tersine gidiyor hatırlarsanız. What the? Which one's the shadow? I have nothing. I am nothing. And you are me. What? What's that supposed to mean? I'm not nothing. O gölgesini yenmesine rağmen onun temsil ettiği hiçlik gerçeğini reddediyor. Bu yüzden gölgesi bir personaya dönüşmüyor, sadece bir duman gibi dağılıyor. Hatta seriyi oynayan bazı hayranların teorilerine göre Mitsuo'nun egosu o kadar yozlaşıyor ki bizzat kendi Shadow'una dönüşüyor. Türkiye'de ve dünyada Mitsuo genellikle bir insel, yani istemsiz bekar, zaten ne olduğunu biliyorsunuz, tiplemesi olarak etiketleniyor. Kadınlara karşı duyduğu öfke, Yukiko Amagi'ye karşı kaba ve uygunsuz yaklaşımı, reddedildiğinde geçirdiği öfke nöbetleri bu tanıma uyuyor. Ancak Mitsuo'nun asıl motivasyonu kadın düşmanlığı değil de o sosyal olarak tamamen böyle izole olduğu için, yani hayatı boş geçiren, hayatını video oyunlarıyla geçiren boş bir genç. Ben bunun kadın düşmanlığı. Here's the thing, I don't really hate women. I know I have this reputation. People are like, oh, you must be a misogynist. You must be a sexist. I really don't. I really don't. But the problem is all these whores. That's the problem. Noktasında olduğunu düşünmüyorum ki bizim ülkemizde bu tanımı sadece onunla ilişkilendiriyorlar. Onu nasıl derdi fark edilme arzusudur. İnternette seri katil olduğu yalanını yayıyor önce, ancak ciddiye alınmayınca kopya bir cinayet işliyor. Bütün motivasyonu tamamen bu hiçlik hissini bastırma ve bir clout, yani ün kazanma çabası. Are you the killer? All the cases, all on me. That's right. I did it. Mitsuo Kubo karakteri 1997 yılında Japonya'yı sarsan Seito Sakakibara, gerçek adıyla Shinichiro Azuma davasından doğrudan esinlenmiştir. Sakakibara notunda bu oyunun başlangıcı yazarken Mitsuo'nun zindanı, yani oyundaki aşaması, Voidcast 8 bit bir video oyunu formundadır. Yani ikisi de cinayetleri kopya da olsa ikisini birden bir oyun olarak yansıtıyor. İkisi de cinayetlerini baskıcı eğitim sistemine karşı bir intikam olarak sunuyor. Mitsuo bu yüzden kendisine okuldan atan öğretmeni Moruk diye de söylüyordu Yosuke sanırım, Moroka'yı kurban seçiyor. Mitsuo'nun hikayedeki rolünü anlamak için şu üç kavramı bilmemiz gerekiyor. İnsel, yani istemsiz bekar,
kendileri istemelerine rağmen romantik partner bulamayan ve bu durumu kadınlara veya topluma karşı bir nefret ideolojisine dönüştüren kişiler. İkincisi copycat, kopya katil. Medyadaki suç yöntemlerini taklit eden kişi. Mitsuo Inaba'daki seri katil değil ama sadece asıl katilin yöntemini taklit ederek o şöhreti çalmaya çalışan bir taklitçi. Yani kelime anlamıyla copycat. Red herring Türkçe'ye şey diye çevriliyor. Kırmızı mersin balığı. Okuyucu veya oyuncuyu asıl suçludan uzaklaştırmak için kurgulanan sahte şüpheli. Mitsuo polisin davayı erkenden kapatmasına ve bizim oyun bitti, katili yakaladık sanmamıza neden olan bir olay örgüsü aracı. Videonun başında da bundan bahsetmiştim hatırlarsanız. Mitsuo neden peki Adachi kadar konuşulmuyor? Çünkü onun eylemlerinin arkasında trajik bir neden veya felsefi bir derinlik yok gibi. O sadece boş, yani boş, boş. Yenildikten sonra ekibe katılmıyor, hikayeye dahil olduğunu da görmüyoruz. Yaptıklarından pişman olmuyor, sadece hezeyanlarına sığınmaya devam ediyor. Ben yaptım, ben ettim, ben şey yaptım. Bana kalırsa Mitsuo Kubo'nun korkutucu yanı işlediği suç değil. Korkutucu olan yanı hiçbir şey olmadan da bir canavara dönüşebilmesi. Ben hikaye katkısının göründüğünden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Mitsuo Kubo gerçekten boş mu ya da korkutucu yanı gerçekten boş mu olması?